Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Neşet Köksal. Yeditepe Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Koçyolu İhtisas Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak da bulunmaktayım. Bugün size kalın bağırsak kanserleri ile ilgili konuşmak istiyorum. Kolorektal kanserler dediğimiz kalın bağırsak kanserleri günümüzde oldukça sık görülen bir hastalıktır. Kalın bağırsağı genellikle biz iki bölüme ayırmak istiyoruz. Bir kolon dediğimiz kısım, iki makata yakın olan rektum dediğimiz kısım. Bu iki bölümün tedavi ve sonuçları biraz farklı. Kalın bağırsak kanserlerinde tabii öncelikle yayılmış bir hastalık yoksa cerrahi tedaviyi ön plana alıp daha sonra patoloji sonucuna göre bu hastalara gerekirse kemoterapi ya da ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Ama rektum kanseri dediğimiz makata yakın kanserlerde tedavi ve sonuçlar daha önemlidir, daha farklıdır. Ki rektum kanserlerin tedavisinde cerrahın deneyimi, tecrübesi, birikimi sonucu direkt etkileyen bir yöntemdir. Rektum kanserlerinde özellikle makata yakın olan, makatın dışkılamayı tutmayı sağlayan kaslara yakın olan tümörlerde olabildiğince bu hastalarda yaşam kalitesini arttırmak için makatı, anüsü korumaya çalışıyoruz. Tabii korurken de kanser tedavisinden taviz vermemek gerekir. Bu hastalarda özellikle rektum kanserlerinde hastalığın doğru tanısı, doğru evrelemesi çok önemlidir tedavi planlaması için. İlerlemiş rektum kanserlerinde tedaviye genellikle radyoterapi, birlikte kemoterapi ile başlıyoruz ve daha sonraki buna neoadjuvan tedavi diyoruz ve daha sonra cerrahi tedavi uyguluyoruz. Bu sayede bu hastalarda olabilecek lokal tekrarlamaları, lokal nüksleri en aza indirmeye çalışıyoruz. Yine daha önce söylediğim gibi hasta konforu açısından, hastanın daha kaliteli bir yaşam sürmesi açısından makatı ve sfinkterleri olabildiğince korumaya çalışıyoruz. Birçok çalışma göstermiştir ki özellikle rektum bölgesindeki kanserlerdeki cerrahın deneyimi, tecrübesi sonuçları doğrudan etkilemektedir. Onun için bu tür hastalar daha deneyimli merkezlerde, deneyimli cerrahlar tarafından ameliyat edilmesi ve doğru bir tedavi planlaması yapılması oldukça önemlidir. Yine günümüzde erken yakalanmış rektum kanserlerinde direkt makattan girilerek yapılan cerrahi ile tümörlü kısmın çıkarılması ile daha minimal cerrahilerde uygulanabilmektedir. Yine kalın bağırsak ve rektum hastalıklarında günümüzde artık bu ameliyatları çoğunlukla laparoskopik yöntem dediğimiz kapalı yöntemle yapmaktayız. Ve bu yöntemin, laparoskopik yöntemin ya da kapalı yöntemin avantajlarından yararlanmaktayız. Yani bu hastalar daha erken iyileşmekte, daha erken günlük yaşama dönmekte, iyileşme süreleri çok daha hızlı olmaktadır. Kanser açısından tedavi sonuçları arasında da çok fazla fark yoktur. Ancak ilerlemiş tümörlerde ya da lokal ilerlemiş kalın bağırsağın dışına çıkmış ya da çevre organları tutmuş tümörlerde yine açık cerrahi tercih etmekteyiz. Yine bu hastalarda karın içinde yaygın hastalığı olanlar ve karaciğer gibi, akciğer gibi organlara yayılmamış hastalarda sıcak kemoterapi dediğimiz tümörlü dokuların çıkarıldıktan sonra sıcak kemoterapi ile bu hastalar yaşam süresi oldukça uzamakta ve çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Ki bunun için de oldukça deneyimli bir ekip ve deneyimli merkez gerekmektedir. Bazen bu hastalar için tek şans yaygın tümörlerin çıkarılması ki burada bazen çoklu organları çıkarmaktayız. Eğer ince bağırsak beraberinde, bazen dalağı beraberinde, eğer kadın hastaysa kadın organlarıyla beraber çıkarmakta ve bu hastalarda daha sonradan da sıcak kemoterapi dediğimiz karın içine belli bir sıcaklıkta 41-42 derecede izotonikle beraber, sıvı ile beraber kemoterapik ilaçlar katılarak karın içinde tümörlü hücrelerin ya da dokuların daha karşı karşıya gelmesini sağlamaktayız. Yine kalın bağırsak kanserlerinde de tarama çok önemlidir. Günümüzde tarama yöntemlerinin
yaşamına katkı sağladığı iki tane önemli hastalık var. Birisi meme kanseri, diğeri ise kalın bağırsak kanserleri. Biliyoruz ki kalın bağırsak kanserleri %90 polip dediğimiz lümenin içine doğru, kalın bağırsağın içine doğru büyüyen yapılardan kaynaklandığını biliyoruz. Onun için yapılacak bir kolonoskopide alınacak bir polipin daha sonra gelişecek bir kalın bağırsağı engellediğini biliyoruz. Onun için özellikle 50 yaşından sonra, eğer bir risk grubunda değilse hasta, 50 yaşından sonra kolonoskopik taramanın önemine dikkat çekmek istiyorum. Bazen genetik hastalığı olan, ailesel yakınlığı olan kişilerde bu tetkikleri daha erken yaşlara çekiyoruz. Yine bir takım genetik hastalıklar, familial adenomatoz poliposis dediğimiz ya da Lynch sendrom dediğimiz bazı genetik hastalıklarda kanserler çok erken yaşlarda başlayabiliyor. Ve bu hastalarda sadece tümörlü bölgeyi değil, bazen kalın bağırsağın tamamını çıkarmamız gerekiyor. Sonuç olarak vurgulamam gerekirse, kalın bağırsak ve rektum kanserleri yine günümüzde oldukça yaygın görülen hastalıklardır. Özellikle makata yakın rektum dediğimiz bölgede oluşan kanserlerin tedavisinde cerrah ve ilgili birimin deneyimi çok önemlidir. Bazen karın içinde ilerlemiş kanserlerinde bu tümörlü dokuların çıkarıldıktan sonra uygulanacak sıcak kemoterapi ile oldukça iyi sonuçlar alındığını ve bunun için de yine deneyimli cerrahlar ve deneyimli merkezlerde bu işlerin yapılması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Teşekkür ediyorum.